Herkese selam millet. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Vallahi az önce Yıldız'ın oradan çıktım ama Arnavut kaldırımları da 2 kere videoya başladım. Abi ikisinde de kesmek zorunda kaldım videoyu. Arnavut kaldırımının titreşiminden sesim ucuz rapçi gibi titreşimle çıkmaya başladı böyle. Nasılsınız, iyi misiniz? Hafta sonunuz nasıl geçti? 2 gün hafta sonu evde oturduk. Yağmurdan, çamurdan dışarı çıkamadık. Şimdi hafta başladı. Hava mis gibi. Yani Allah'tan yine sağa sola ara motorla gidebiliyorum da. Ama tabii bir hafta sonu gezintisi yapamadık. O da kötü oldu. Ama yine tesellimizden hafta içinde motora binebiliyorum. Şimdi karşıya geçeceğim Hasanpaşa'ya. Orada bir iki işim var. Sonra tekrar dönüş. Ama bugün bu karşıya geçerken köprüde size bir şey göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere ben şehir içerisinde motor kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle alakalı böyle küçük tiyolar veriyorum sizlere. Bugün de bu köprüyle alakalı vereceğim. Onun için şu anda bu metrobüsü sollamayıp onun arkasında gitmem de bundan dolayı. Çoğumuzun da televizyonlarda, haberlerde falan da gördüğü bir sahne vardır. Hani böyle çok yağmurlu havalarda metrobüsü kendine siper ederler. İşte ben de şimdi onu yapacağım. Şimdi köprüde kışın özellikle inanılmaz rüzgar olabiliyor. Bu rüzgarda giderken de motorda köprüde hakikaten zorlayabiliyor. Şerit dışına ittirmeler oluyor. Motor böyle bile gittiği oluyor. Bu durumlarda bu uzun araçları, metrobüsleri, otobüsleri kendinize siper alabilirsiniz. Zaten metrobüs şoförleri de buna alışkın olduğu için onlar da size bir şey demeyecektir. Size yardımcı olacaklardır. Bugün çok fazla rüzgarlı bir gün olmamasına rağmen şimdi gaz açıyorum. Metrobüsü geçiyorum ve rüzgar artıyor. Ekrana yani sizlere ne kadar yansıyor bu bilmiyorum ama şu az rüzgarlı günde bile bayağı bir fark ediyor aslına bakarsanız. Evet millet, Mart'ın sonuna yaklaştık. Yaz artık geliyor diyebiliriz. Havalar iyice ısınmaya başlar Nisan ayında. Fakat Nisan'ın en sevmediğim huyu sürpriz yağmurların olması. O Nisan yağmurlarını hiç sevmiyorum gerçekten. O bayağı sıkıntılı oluyor. Hava güzel oluyor, sen motora binemiyorsun. İnsana bayağı işkence ediyor o durum. Yazla ilgili de havaların ısınmasıyla ilgili hemen uyarımızı yapalım arkadaşlar. Hava ne kadar ısınırsa ısınsın, asfalt havayla aynı oranda ısınmayacaktır. Asfalt aynı deniz gibi daha sonradan ısınır. Onun için ya hava ne kadar ısınsa güzel, bak şuradan yatarak dönelim, şuradan şu virajı alalım gibi düşünmeyin. Yol çünkü tutmayacaktır, kaygan olacaktır. Aman dikkat arkadaşlar. Aniden istenmedik sürprizlerle karşılaşmayın. Hasanpaşa'ya geldim. Hasanpaşa'da bir görüşmem var. Onu halledeceğim. Erken de geldim aslında. Şöyle bir dolansak mı önce? Yol açıktı ya. Erken geldik. Sonra dönüşte videoya devam ederiz, tamam? Evet abi. Görüşmemizi hallettik. Şimdi karşıya geri geçeceğiz. Arkadaşlar Hasanpaşa arabayla gelmeyin hafta içi. Oraya arabayla gelmek hakikaten pişmanlıktır yani. Abi bütün ispark ya. Her yer ispark. Motoru koyacak yer yok, öyle söyleyeyim ya. Yani abartmıyorum yani gerçekten. Yani girdiğim yerin önünde de böyle motorlar falan vardı. Abi işte ben de şuraya koyayım falan, araya resmen 2 araya bir de sıkış tıkış motor park ettim. Neyse tabii şimdi erken gelince bütün konuşacaklarımı konuşamadım. Mecbur artık dönüş yolunda da sohbet edeceğiz. 10 dakikaya köprü parası veriyoruz ya. 10 dakika 20 dakika bak. 10 dakikaya geldim. 15-20 dakika görüşmem sürdü. 10 dakikada dönüş, yani boşu boşuna köprü parası verdik ya resmen. Vallahi billahi. Yazın gelmesi ve bisiklet mevsimi de başlamasıyla sadece mevsimsel motor kullanan arkadaşlara da yine dikkat etmeleri gereken bazı hususlar var. Eğer özellikle de motorlarını bütün kış yatırdılarsa 2 ay 3 ay hemen motora çalıştırır çalıştırmaz hadi bakalım gidelim demeyin.
Motoru çalıştırdınız, önce bir motorunuzu dinleyin. Şöyle birkaç bir adım geri alıp bir motorunuzu izleyin. Bir yerinden bir yağ sızıntısı, bir şey sızıntısı, sıvılarında bir sızıntı, bir akma, kokma, koku da bakın önemli. Kokma, mokma bir şeyler var mı? Yani motorlarınıza bir dikkat edin. Hemen bindim gittim değil. Motora bindiğinizde frenlerinizi bir kontrol edin. Zincirinizin yağı kurumuştur. Zincirinizi bir yağlayın. Lastik havalarınızı da mutlaka kontrol edin. O şekilde yola çıkın. Ve motoru tamam hallettiniz. Biliyorsunuz kış başında, kışın motor kullanmayanlar için bir video hazırlamıştık. O videoyu bak buraya koyuyorum. İzlemeyenler onu da bir izlesinler. Önemlidir. Çünkü 3 ay motoru yatırdığınız zaman, siz de 3 ay motora binmediğiniz zaman refleksleriniz yavaşlayacaktır arkadaşlar. Hafızanız geçen seneki gibi hatırlayacak her şeyi ama vücudunuz aynısını yapamayacak. Refleksleriniz aynı tepkileri vermeyecektir. Bu da sizi tehlikeye atar. Onun için bir güncelleme, bir oryantasyon zamanı tekrardan kendinize tanıyın. Önemli bilgiler bunlar bak. At cebe. Demek istediğim bir diğer konuda sıfır motor alan arkadaşlarımız da çok var ve bana mesajlar geliyor devamlı. Abi rodaj nasıl yapılır, rodaj nasıl yapılır diye. Bu konuyla alakalı da bir iki kelam laf edeyim. Aslına bakarsanız rodajla alakalı teknik bilgi, böyle detaylıca teknik bilgi veren video çok var. Ben biraz daha üstünden geçeceğim konunun. Daha olayın böyle teknolojisine ve tekniğine inmeden anlatmaya çalışacağım ki kafanızda fazla karışmasın. Şimdi biliyorsunuz ki motor bloğunda silindir yuvası var, silindirler var, şanzımanda dişliler var. Efendime söyleyeyim işte bir sürü çalışan ekipman var bu makinenin içerisinde. İşte devir daimi var, benzin otomatiği var, işte ABS motoru var, falanı var, filanı var. 60 tane elektronik, bir sürü elektronik ekipman var bu motorun içerisinde. Şimdi artık günümüzde motosiklet üretiminde o işte silindir yuvaları, silindirler, işte saydığım bu ekipmanlar falan neredeyse sıfır hatayla üretilmesine rağmen aralarında küçük böyle mikroskopik çapaklar, mikroskopik hatalar, kılcal çatlaklar vesaire olabiliyor. İşte bu rodaj meselesi de buradan geliyor. Yani artık biliyorsunuz otomobillerde neredeyse rodaj tamamen kalmadı. Yani alır almaz git kullan falan diyorlar ama işte motosiklette daha küçük, komplike bir motor olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Bu dediğim konularla alakalı zaten fabrikadan da ilk yağ birazcık kalın konulur ki yani olası bir çapaklanmalarda, metallerde vesaire motor bloğuna zarar vermesin diye. Teknik anlatımı kısaca bu. Ama bu rodaj konusuyla alakalı yani YouTube'da bile bir sürü video olmasına rağmen yani çok güzel detaylıca anlatılmasına rağmen inanılmaz da bir kafa karışıklığı mevcut. Abi böyle motora bineceksin işte 3000 deviri geçmeden Ankara'ya git gel tamam rodaj tamam falan kafasında bazı yorumlarda aldım. Ya o öyle olmaz arkadaşlar. Ya bakın her zaman diyorum canlı yayınlarda da diyorum bana işte sorular geliyor. İşte ne yağ koymalıyım? Şunu mu koymalıyım? Bunu mu koymalıyım? Servise gittim. Servis elindeki yağı koydu. İşte falanca arkadaşım şu yağı koy dedi. Filanca şu yağı koy dedi. Bunun gibi sorular çok geliyor arkadaşlar. Bu soruları fazla sormaya gerek yok. Bu motosikletle beraber size bir el kitabı veriyorlar. O el kitabında okursanız onun için hangi yağ koyacağınız, lastiğe ne basınç basacağınız, rodajı nasıl yapacağınız falan her şey yazıyor. Yani ben bu konularla alakalı bile size bir video çekeceğim zaman o kitapçıkları açıyorum. Oradan bir bilgimi tazeliyorum. Doğru bilgiyi ediniyorum. Ona göre konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar kitapçıkta da yazar. Devir devamlı hareket edecek. Evet redline'a sokmayın motoru. Böyle kesiciye girmesin. Çok aşırı hız yapmayın. Ama bu devri devamlı oynatın abi. Tamam mı? Yani bu böyle sabit 3000 devirde Ankara'ya gittim geldim rodaj 10 numara oldu oh mis diye bir şey yok. Onu yapan hatalı rodaj yapmışlar arkadaşlar. Mesela motor alırken falan da söylerler size ben bunu rodajını çok iyi yaptım 3000 devirde şuraya gittim şuradan geldim falan diye yok. Onu almayın abi o motoru. Rodaj öyle yapılmaz. Rodaj motor hareketli yapılır. Hareketli o devir devamlı yukarı aşağı gidecek. Arada hızlanacaksın yavaşlayacaksın. Böyle yani motoru sen normal çalışma prensibine alıştır. Mantık o aslına bakarsan. Ayrıca rodajla alakalı dikkat edilmesi gereken bir şey var. Rodaj deyince sadece motor bloğuyla alakalı gibi geliyor size ama ya rodaj bu motorun üzerindeki her türlü vidanın da bir rodajı var arkadaşlar. Tüm kilometre bakıma gittiğin zaman servislere işte bilmem kaç yüz nokta kontrol checklisti var adamlarda. Bilmem kaç yüz noktayı kontrol ediyorlar. Ona göre bütün vidalar, gevşemiş vidaları olabiliyor. Onları sıkıyorlar. İşte Loctite diyorlar. Daha böyle gevşemeyecek hale getiriyorlar falan. Bir sürü kontrol mekanizması var. Yani rodaj sadece aman motor
motorun nasıl çalışması, motor bloğunun nasıl çalışması değil. Ayrıca arkadaşlar rodaj deyince akla gelen çok önemli bir şey daha vardır. Çoğunlukla maalesef bunu bilmiyor. O da lastik rodajı. Sıfır motor aldığınızda ya da motosikletinize yeni bir lastik aldığınızda dikkat etmeniz gereken lastik rodajıdır. Onu da açmak gerekirse lastiği yeni taktıklarında ya da yeni bir motor aldığınız zaman o lastiğin üzerinde bir mumla geliyor o lastik ve 300-400 km arasında o mum gitmiyor. Yani yeni motor aldım, lastikler de mis gibi. İşte yeni lastik aldım, o süper. İşte MT60'ları taktım, şöyle yatıyorum, böyle yatacağım bilmem ne demiyorsunuz. Lastikler 300-400 km inanılmaz kayar arkadaşlar. Ona da bir rodaj zamanı ayırıyorsunuz. Bunun dışında en önemli rodaj kendinize ayıracağınız rodaj arkadaşlar. Yeni bir motor aldığınız zaman ne kadar usta motor kullanıcısı da olsanız, ne kadar tecrübeniz de olsa kendinize bir rodaj süresi, oryantasyon süresi ayırıyorsunuz. Çünkü her motorun tepkisi farklıdır arkadaşlar. Farklı olmasa bile size farklı gelecektir. Oturuş pozisyonundan, frenine, gaz tepkimesinden, amortisörüne bir sürü size farklılık gelecektir. En güzel rodajı da kendinize tanıyın. Kendinize bir oryantasyon süresi ayarlayın. Oryantasyon süresi bırakın. Bu rodaj konusuyla alakalı da